Merhabalar. Peygamberlerin hayatları hakkında anlatılanları hepimiz az çok duymuşuzdur. Peki bu duyduğumuz bildiğimiz hikayelerin ne kadarı gerçek, ne kadarı efsane? Gelin bu sorunun cevabını şöyle bir beraber arayalım. Şöyle bir düşünün. Çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz, filmlerini izlediğimiz o meşhur kıssalar var ya, bu hikayelerin en can alıcı, en çarpıcı kısımları aslında sonradan eklenmiş efsanelerden ibaretse, işte bugünkü sohbetimizin merkezinde tam olarak bu soru var. Tabii bu iddialı konuyu kendi kendimize yorumlamıyoruz. Dayandığımız çok sağlam bir kaynak var. Doçent Doktor Abdullah Aydemir'in İslami Kaynaklara Göre Peygamberler adlı çalışması. Yazar bu eserinde tam da bu konuyu ele alıyor ve efsanelerle gerçekleri titiz bir şekilde birbirinden ayırmaya çalışıyor. Peki bir hikayenin gerçek mi yoksa efsane mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte yazarın bize sunduğu bir nevi turnusol kağıdı, bir filtre var. Örneklere dalmadan önce bütün peygamberler için geçerli olan o temel ve değişmez özelliklere, yani bu altın kurallara bir bakalım. İşte kontrol listemiz bu 5 temel sıfat. Sıdk, yani doğruluk. Emanet, yani tam bir güvenilirlik. Fetanet, yani üstün bir akıl ve zeka. İsmet, yani günahlardan ve insanları iten kötü özelliklerden korunmuş olmak. Ve tebliğ, yani mesajı olduğu gibi eksiksiz iletmek. Kaynağımıza göre bir peygamber hakkında anlatılan herhangi bir hikaye bu özelliklerden biriyle bile çelişiyorsa, işte orada durup bir düşünmemiz gerekiyor. Bu kurallar gerçeği kurgudan ayırmamız için anahtarımız olacak. Hazırsanız ilk örneğimizde başlayalım. Sabrın sembolü olarak bildiğimiz Hazreti Eyüp, onun hastalığıyla ilgili anlatılanlar gerçekten de çok dramatik değil mi? Ama bakalım işin aslı neymiş? Bakın, halk arasında yayılan o meşhur vücudunu kurtlar basması hikayesi, kitabın mantığına göre temelden sorunlu. Neden mi? Çünkü bir peygamberin en temel görevi insanlara bir şeyler anlatmak, onlara yol göstermektir. Eğer insanlar ondan tiksinip kaçacak kadar itici bir hastalığı olsaydı bu görevini nasıl yerine getirebilirdi ki? İşte yazar bu tür rivayetlerin peygamberlik makamıyla bağdaşmadığını, mantıken mümkün olmadığını söylüyor. Şimdi de Kur'an'da kıssaların en güzeli olarak anlatılan Hazreti Yusuf'un hikayesine geçelim. Bu hikayenin de zamanla nasıl romantik bir drama dönüştürüldüğünü göreceğiz. Ve işte yine o altın kurallarımızdan biri, İsmet sıfatı, yani günahlardan korunmuş olma ilkesi devreye giriyor. Kitaba göre bir peygamberin zinaya teşebbüs etmek gibi büyük bir günaha kalkışması düşünülemez bile. Bu tür anlatılar peygamberi sıradan bir dizi kahramanına indirgiyor ve onun örnek kişiliğini gölgede bırakıyor. Sırada hem bir kral hem de bir peygamber olan güçlü Hazreti Davut var. Ama onunla ilgili anlatılan bir hikaye var ki gerçekten de çok ağır bir suçlama içeriyor. Yazar, bu rivayetin kökenini araştırdığında bunun İslam dışı kaynaklardan geldiğine ve bir peygambere atılmış korkunç bir iftira olduğunu söylüyor. Bir saniye düşünelim. Bir peygamberin cinayet ve zina gibi suçları işlemesi, hani o emanet ve ismet sıfatları, bu peygamberlik anlayışını temelden sarsan bir iddia. Şimdi de bilgeliği ve görkemli krallığıyla tanınan Hazreti Süleyman'a bir bakalım. Onun gücünün kaynağı hakkında da çok fantastik hikayeler anlatılıyor. Bu sihirli yüzük hikayesi aslında çok temel bir noktayı gözden kaçırıyor. Kitaba göre bir peygamberin gücü ve mucizeleri sihirli bir eşyadan değil, doğrudan Allah'tan gelir. Gücü bir yüzüğe bağlamak onun peygamberlik misyonunu basitleştirir ve onu adeta bir masal kahramanına dönüştürür. Ve gelelim son örneğimize. Hz. Musa ve o meşhur asası. Asanın yılana dönüşmesi büyük bir mucizeydi, evet. Peki ya o asa hakkında anlatılan diğer şeyler? İşte buradaki ayrım çok kritik. Kur'an'da anlatılan mucizeyle zamanla halk arasında türeyen efsaneyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Yazar, asanın yılana dönüşmesinin ilahi bir kanıt olduğunu ama diğer fantastik özelliklerin bu büyük mucizeyi sıradan bir sihirbazlık gösterisine dönüştüren halk efsaneleri olduğunu vurguluyor. İyi, güzel, tüm bu efsaneleri ayıkladık diyelim. Peki sonra? Elimizde ne kalıyor? Yani ne fark eder ki diye sorabilirsiniz. İşte bu ayrımı yapmak sandığımızdan çok daha önemli. İşte kitabın ana mesajı tam olarak bu. Akıl almaz efsaneleri bir kenara bıraktığımızda karşımızda ilham alabileceğimiz, örnek alabileceğimiz gerçek rol modelleri kalıyor. Onlar da bizim gibi zorluklar yaşamış ama imanlarıyla, ahlaklarıyla, sabırlarıyla bu zorlukları aşmış insanlar.
İşte bu çok can alıcı bir nokta. Peygamberlerin amacı ulaşılmaz masal kahramanları olmak değil, tüm insanlık için ulaşılabilir mükemmellik örnekleri olmaktır. Onların hayatları bize de doğru yolu göstermek için birer rehber aslında. Ve gelin bu soruyla bitirelim. Dinlediğimiz hikayelerde gerçekliğe ve doğruluğa ne kadar değer veriyoruz? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.